Dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip olan Kaliforniya, ABD'den ayrılırsa ne olurdu? Daha önce bu videonun bir benzerini Texas için yapmıştım. Fakat gerçeği söylemek gerekirse Texas, Kaliforniya'nın aksine bu konuda daha ciddi adımlar atan bir eyaletti. Kaliforniya ise Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmak için henüz resmi bir referandum gerçekleştirmedi. Ancak buna rağmen bağımsızlık için bazı girişimleri mevcut. Özellikle 2016 ABD başkanlık seçimlerinden sonra Calexit adı verilen bir hareket dikkat çekti. Bu hareket Kaliforniya'nın ABD'den ayrılıp bağımsız bir ülke olmasını savunan bir kampanyadan ibaretti. 2021 yılında Yes California adlı bir grup referandum düzenlemek için imza toplasa da yeterli sayıda imzaya ulaşamadı. Böylece bu fikir tamamen sembolik bir fikir olarak kaldı. Fakat Yes California çalışmalarına devam ediyor. Newsweek'in haberine göre şimdiye kadar 92.000 kişi kuruluşun web sitesi aracılığıyla kampanyaya katıldı. Ancak bu kişilerin kaçı Kaliforniya sakini? İşte bu durum belirsizliğini koruyan başka bir gizem. Peki ya her şeye rağmen bu fikir yakın gelecekte kendisine destek bulursa? O zaman Kaliforniya bağımsız bir ülke haline gelebilir mi? Gelin bu soruların cevaplarını bulmaya çalışalım. Eğer bu tarz videolardan keyif alıyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Kaliforniya'nın 2024 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 40 milyon. Bu nüfus toplam ülke nüfusunun yaklaşık %12'sine tekabül ederken bu sayılar onu Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık eyaleti yapıyor. Öte yandan Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında da oldukça ilginç veriler ortaya çıkıyor. Örneğin Polonya'nın nüfusu 38 milyon. Bu da Kaliforniya'yı Polonya'dan daha kalabalık bir ülke haline getiriyor. Romanya'nın yaklaşık 19 milyon, Hollanda'nın ise 17 milyon nüfusu bulunuyor. Yani Kaliforniya bu ülkelerin neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir nüfusa sahip. Gelelim bir diğer önemli unsura. Kaliforniya'nın yüz ölçümü yaklaşık 423.970 km². Bu yüz ölçümü onun Almanya'dan daha büyük olduğu anlamına geliyor. Birleşik Krallığın yüz ölçümü ise yaklaşık 243.000 km². Yani Kaliforniya, Birleşik Krallığın neredeyse 2 katı büyüklüğünde. Ancak bu verilerden daha önemli bir şey varsa o da elbette ekonomik güç. Kaliforniya, ABD'nin en büyük ekonomilerinden biri olmanın yanı sıra enerji kaynakları bakımından da zengin bir bölge. Eyalet, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük petrol üreticileri arasında yer alıyor. Kaliforniya'daki petrol üretimi 19. yüzyılın sonlarında keşfedilen zengin petrol rezervlerine dayanıyor. Aynı şekilde doğalgaz rezervleri de Kaliforniya ekonomisinin temel taşlarından birisi. Eyalet, ABD'nin en büyük doğalgaz tüketicilerinden birisi olmasına rağmen aynı zamanda önemli miktarda doğalgaz üretiyor. Ayrıca Kaliforniya, Los Angeles'taki eğlence endüstrisi ve San Francisco'daki teknoloji endüstrisiyle gerçekten güçlü bir ekonomiye sahip. Bu nedenle Kaliforniya'nın ekonomisi dünyadaki en büyük ekonomiler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle Kaliforniya'nın gayri safi yurt içi hasılası yıllık 3.3 trilyon dolardı. Bu da ABD içindeki en büyük gayri safi yurt içi hasılasıdır. Örneklemeleri daha açıklayıcı hale getireyim. Dünya Bankası'na göre Kaliforniya eğer bir ülke olsaydı Birleşik Krallığın hemen üstünde ve Almanya'nın hemen altında yer alarak dünyanın 5. büyük ekonomisi olacaktı. Bu ekonomik gücün ana sebeplerinden birisi Kaliforniya'nın dünyadaki en değerli şirketlerden bazılarına ev sahipliği yapıyor olması. Apple, Alphabet ve Meta gibi şirketlerin hepsi San Francisco Körfez bölgesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu önemli kimlik eyalete birçok avantaj sağlıyor. Ayrıca geçmişe baktığımız zaman şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki Kaliforniya defalarca kez bir ekonomik güç kaynağından diğerine sorunsuz bir şekilde geçmeyi başardı. Tam da yeri gelmişken meşhur Kaliforniya altına hücum olayından bahsetmek istiyorum. Bölgede altın bulunduğu haberi o dönemlerde 300.000 insanı Kaliforniya'ya göçe zorladı. Böylece 1800'lerin sonlarında Kaliforniya'nın nüfusu resmi olarak 1 milyonu aşsa da bu durum bazı sorunlara yol açtı. Çünkü Kaliforniya tehlikeli bir yer haline dönüşmüştü. İşin daha da kötüsü, yerli halk sistematik bir şekilde öldürüldü. 1848'de yerli Kaliforniya nüfusu yaklaşık 150.000 kişiden oluşuyordu. Fakat 1900'lere gelindiğinde bu sayı 16.000'in altına kadar düştü. İşte bu acı olaylar tarihte Kaliforniya soykırımı olarak bilinir. Fakat buna rağmen Kaliforniya tarihte birçok defa nüfus artışı olayı yaşadı. 1930'larda büyük buhranın yaşanmasıyla beraber Amerikalı vatandaşlar daha iyi fırsatlar için genel olarak batıya ve Kaliforniya'ya yöneldiler. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaysa konut inşaatı ve gazilere sağlanan krediler milyonlarca eski askeri ve ailelerini altın eyalete çekti.
1870-1950 yılları arasında Kaliforniya nüfus açısından en kalabalık 24. eyalet olarak bilinmesine rağmen zamanla en kalabalık 2. eyalet konumuna geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu inanılmaz bir büyümeydi. Günümüzde hala çok büyük bir nüfus gücüne sahipler. Olası bir ayrılma söz konusu olursa bu nüfus tamamen ABD'den bağımsız hale gelebilir mi orası tartışılır. Fakat her şeye rağmen ABD nüfusunun ciddi bir azalma eğilimine gireceği kesin. Çünkü Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ve en önemli şehirlerinden birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Los Angeles yaklaşık 4 milyon nüfusuyla ABD'nin en büyük ikinci şehri konumunda. Los Angeles metropol alanı ise 13 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Diğer büyük metropol alanları arasında 4.7 milyon nüfuslu San Francisco metropol alanı, 4.5 milyon nüfuslu Riverside metropol alanı, 3.3 milyon nüfuslu San Diego metropol alanı ve 2.3 milyon nüfuslu Sacramento metropol alanı bulunuyor. 40 milyonluk nüfus dengeli bir şekilde büyük şehirlere dağılmış durumda. Dolayısıyla Kaliforniya'nın ülke olması durumunda yerel yönetim sistemlerini sürdürebilmek için muhtemelen bölünmesi gerekebilir. Şu anda zaten Güney Kaliforniya ve Kuzey Kaliforniya arasında kültürel bir ayrım söz konusu. Ayrıca 2016 yılında bu büyük eyaleti 6 ayrı bölgeye bölmeye öneren bir referandum girişimi oldu. Bu bölgeler kuzeyde Jefferson, Kuzey Kaliforniya, Silikon Vadisi, Orta Kaliforniya, Batı Kaliforniya ve Güney Kaliforniya olarak adlandırılmıştı. Fakat bu referandum girişimi de başarısız oldu. Şimdi de biraz Kaliforniya'ya dair bazı olumsuzluklardan bahsetmek istiyorum. Kaliforniya birçok iklim sorunuyla karşı karşıya. Şu anda tarihteki en büyük kuraklıklardan birisini yaşıyor. Bu konuyla alakalı olarak şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kaliforniya su ihtiyacının önemli bir kısmını sınırların dışından Colorado Nehri'nden karşılıyor. Öte yandan bu nehrin kendisi de ciddi kuraklık nedeniyle risk altında bulunuyor. Dolayısıyla Kaliforniya bağımsız bir ülke olsaydı su sorunlarını çözmek çok ciddi bir ulusal güvenlik sorunu haline gelebilirdi. Öte yandan Kaliforniya fosil yakıtlara olan bağımlılığını da azaltmayı hedefliyor. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi kaynaklar Kaliforniya'nın enerji ihtiyacını karşılamada giderek daha büyük bir rol oynuyor. Ancak bu geçiş süreci o kadar da hızlı olmayacak. Bu kadar şeyi anlatmışken son olarak deprem riskinden bahsetmezsem olmaz. Kaliforniya güneyden kuzeye uzanan San Andreas fay hattına ev sahipliği yapıyor. Bu fay hattı San Francisco Körfez bölgesi ve Los Angeles bölgesinde büyük hasara neden olan tehditkar bir fay hattı. 1996'da yaşanan deprem Los Angeles'a milyarlarca dolarlık zarar vermişti. O dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti şehrin onarımlarının büyük kısmını finanse etmişti. Ancak Kaliforniya bir gün bağımsız olacaksa tüm bu doğal afetlerle tek başına mücadele etmek zorunda kalacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 100.000 yolunda destek olmak istersen kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Bu küçük katkılarınız kanalın geleceği için büyük anlamlar taşıyor. Bu sebeple desteklerinizi bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.